Geçenlerde anneme bir kıyafet bakmam gerekti. Gideceğimiz bir düğün için bir kıyafet alması gerekiyordu. Düğünde giymeye uygun. Ve annem benden daha zayıf biri. Çok kilolu biri değil yani. Evet, normal, tırnak içinde normal addedilerin biraz daha üzerinde bir bedeni var. Ama bana göre daha zayıf mesela. Ve ona kıyafet bakarken beni yıllardır hep sinir eden, her karşılaştığımda çok lanet ettiğim ve yıllarca beni gerçekten çok zora sokmuş, hala da beni zora sokan aslına bakarsanız bir şeyle yine karşılaştım. Kadın kıyafetlerindeki beden tutmazlığı diyebilirim. Ne kastediyorum? Bedeninizi bilmeniz asla mümkün değil. Yani bir kadının ben 48 bedenim, ben 36 bedenim, ben 40 bedenim diyebilmesi mümkün bir şey değil. Çünkü bir markanın 46 bedende ürettiği bir kıyafeti başka bir firma aynı kıyafet, aynı kalıp, aynı ölçülere sahip bir kıyafeti 52 bedende üretmeye karar veriyor. Neden? Keyiflerine, kafalarına göre herhalde. Yani kilolu insanlar için bu çok daha büyük bir sorun. Çünkü beden büyüdüğünde bu abukluklar daha da artıyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani küçük bedendeki birinin kıyafet ararken ki deneyimini çok fazla bilmiyorum. Çünkü ben hayatımın çok büyük bir kısmında hep çok kiloluydum. Daha az kilolu olduğum zamanlar vardı ama yine kiloluydum yani. Yani o yüzden zayıf biri bunu bu kadar şiddetli yaşıyor mu bilmiyorum ama genel anlamda online alışveriş yaparken değerlendirmelere baktığımda da aynı şeyi görüyorum. Zayıf insanların da başına benzer şeyler geliyor. İşte diyor ki ben normalde X small giyiyorum ama bunda işte medium bile olmadı falan. Yani gerçekten firmalar bunu kafalarına göre mi yapıyorlar? Yoksa bu bilinçli bir şekilde kadınlar gerçekten bedenlerinin ölçülerinin hangi bedene tekabül ettiğini bilemesinler aktif olarak. Yani bu zaten onların bildiği bir şey olmasın. Ve sürekli her alışverişlerinde bir özgüvensizlik ve kendinden emin olamamayı yaşasınlar mı isteniyor gibi. Belki de fazla niyet okuma ama ya aklıma gelmiyor değil yani. Çünkü kadınların özgüvensizliğinden ekmek yiyen o kadar fazla sektör var ki ancak üzerine düşündüğünüz zaman, aktif olarak üzerine düşündüğünüz zaman fark edebileceksiniz bunu. Yani nasıl göründüğüne, vücudunun nasıl olduğuna, doğuştan getirdiği özelliklerin ne olduğuna o kadar da takılmayan bir kadının yapacağı alışveriş miktarı çok azalıyor. Örneğin bir kadın ancak onun özgüvenini zedelerseniz belli kişisel bakım şeylerini alma ihtiyacı hissedecektir. Çünkü onun özgüveninde açtığınız o delik o kendine güvenemediği alanı sürekli düzeltmeye uğraşmasına sebep olacak araştırmalar yapmasını sağlar.
O konuda alışveriş yapmasını sağlar. Yani o konuda estetik olmak istemesini sağlayabilir. O konuda cilt bakımı ya da saç bakımı ya da başka bir sürü şey ya da zayıflama ilaçları, bilmiyorum yani. O kadar geniş, o kadar çok fazla ürün satımına ve hizmet satımına yöneltiyor ki kadınların kendine bir şekilde güvenememesi. Güvenememek demek çok doğru bir tabir mi bilmiyorum. Kadınların kendi görünüşünün öyle olmaması gerektiğini ona hissettirmenin açtığı çok fazla iş kolu var. Neden özellikle kadınlar diyorum? Çünkü erkeklere bu düzeyde yapılmıyor bu bedeninden emin olmama, sürekli bir bedenini inceleme baskısı toplum tarafından erkeklere bu düzeyde yapılmıyor. Ama kadınların sürekli kıllarıyla ilgili, kırışıklıklarıyla ilgili, işte cildinin pürüzsüz ve beyaz, çoğunlukla beyaz olmasıyla ilgili, lekeli olmamasıyla ilgili, kilolu olmamalarıyla ilgili, yani sürekli kendilerine dış bir gözden bakıp benim şuram niye şöyle olmasaydı keşke dedirtecek şekilde dizayn ediliyor gibi hissediyorum birçok şey. Ve kadın kıyafet bedenlerinin bir standardının, evrensel bir standardının olmayışı da bunu besliyor. Bu amaçla mı yapılıyor emin değilim ama bu döngüyü besleyen bir şey. Çünkü şeyi bile görebilirsiniz internette büyük beden fenomenlerin, mesela bir influencer türü var ki benim de takip ettiğim çok insan var bu şekilde. Büyük beden kıyafet influencerları. Çünkü büyük bedende kıyafet bulmak zor bir şey. Yani eskisi kadar zor olmasa da hala zor. Hala böyle belli başlı markalara sıkışıyorsunuz. Çünkü tarzınıza uygun bir şey bulmak hala zor. Bedeninize uygun bir şey bulmak nispeten kolay olsa da. O yüzden o büyük beden influencerların, büyük beden kıyafetler tanıtan influencerların zaten aldıkları nefret yorumlarını saymıyorum. Hani o bütün şişman insanların gördüğü muamele o zaten ama şimdi kadın bir kıyafet satın almış ve tanıtıyor o kıyafeti. Diyor ki işte bilmem ne markasından atıyorum 2x large diyor, işte gösteriyor ürünü. Altına yorumlar geliyor. Vay sen 2x large değilsin. Küçül de cebime gir. Ben senden daha zayıfım ama ben bile 4x large giyiyorum. Sen nasıl 2x large giyiyorsun falan. Yalan mı söyleyecek? Neden yalan söylesin ya? Yani o kıyafet 2x large üretilmiş ve ben onun içine girebiliyorum. Başka bir marka 7x large kıyafet üretebiliyor ve ben yine anca onun içine girebiliyorum. Şimdi bu kişinin problemi mi? Kıyafetin problemi mi? Ve sürekli birbirlerini bunun üzerinden ezmeye çalışan insanlar görüyorum internette, sosyal medyada. Yani takip ettiğim bazı influencerları bu argümanla yıpratmaya çalışan çok hater gördüm ben. Ama görüyorsunuz yani başka bir videomda, dün çektiğim bir videomda aldığım kıyafetleri denemiştim. Benim vücudum değişiyor olabilir mi? Benim vücudum aynı vücut. Yani ölçsem mezurayla benim vücudumun bir sonucu var. Ama X large tişört alıyorum, üzerime oluyor. 7X large tişört alıyorum, üzerime oluyor. Yani şimdi bundan dolayı suçlanması gereken kişi ben miyim? Yoksa bir standarda göre bir kıyafet üretmeyen kıyafet üreticileri mi? Yani
Kişinin bedeni yok aslında. Kıyafetin bedeni var. Bunu o kadar kaçırıyorlar ki internetteki bu insanlar. Çünkü neden kaçırıyorlar? Onlara da çok kızmamak lazım. Kendilerini ve kendi değerlerini kaç beden oldukları üzerinden tanımlamaları gerekiyor. Toplum onları buna zorluyor. Çünkü şişmansanız daha az değerlisiniz. Toplum size bunu söylüyor yani. Buna ikna olmanızı istiyor toplum. İşte kıllıysanız daha az değerlisiniz. Toplumun güzellik standartlarına uymuyorsanız bir şekilde hangi yönden olursanız olun daha az değerlisiniz. Ve bütün hayatınızı toplumun bu güzellik standartlarına uymaya çalışarak geçirmeniz bekleniyor sizden. Başka bir işiniz olamaz. Başka bir önceliğiniz olamaz bir kadın olarak. Yani siz bir kadınsanız öncelikle toplumun o güzellik standartlarına uyacaksınız. Ondan sonra kale alınacaksınız. Böyle bir kafa var. Yani ve mümkün mertebe bu arada bütün bu toplumun güzellik standartlarına uyma çabanızı da insanların gözüne sokmadan yapacaksınız. Gözüne sokarsanız ondan da rahatsız oluyorlar. Yani o zaman da bütün aklı fikri bu olan sığ, kafası başka hiçbir şey çalışmayan, başka hiçbir şeyi önemsemeyen salak insan oluyorsunuz. Yani toplum bir taraftan sizin bu güzellik standartlarına uymanızı beklerken öbür taraftan sizin bu güzellik standartlarına uyma çabanızı da görmek istemiyor. Siz doğuştan öyle olun istiyor. Ama doğuştan öyle olamaz herkes. Bu böyle bir şey değil. Yani çaba gösteren bir kadını da shame'liyorlar. Çaba göstermeyen kadını da shame'liyorlar. Eğer güzellik standartlarına uymuyorsa. Yani bir kadının makbul bir kadın olması için doğuştan toplumun güzellik standartlarına uygun olarak doğmuş olması ve bu konuları hiç de takmıyormuş gibi görünmesi gerekiyor. Ve bu kaç kişiye nasip olabilecek bir şey? Size sorarım yani. Kaç kişinin böyle bir şansı var ki doğuştan toplumun güzellik standartlarına uymuş olarak doğsun ve hiç böyle bir derdi olmasın. Ha bu arada böyle bir şey zaten mantıken mümkün değil. Çünkü toplumun güzellik standartları dediğiniz şey de sabit bir şey değil. Yani bu da değişiyor. En basitinden ben 31 yaşındayım. Benim çocukluğumdaki güzellik standartlarıyla benim ergenliğimdeki güzellik standartlarıyla bugünkü güzellik standartları arasında çok büyük fark var. Şimdi ben hangisine uymalıyım ki toplum benim yakamdan düşsün? Sürekli değişiyor ve sürekli ben bunu takip eden bu şuna yol açıyor. Bir de ben bütün buna sürekli uygun olma sorumluluğu sırtıma yüklenmiş olan ben sürekli bunun ne yöne gittiğini de takip etmeliyim. Takipçisi olmalıyım bunun. Ve bu sürekli aktif bir çaba olarak devam etmeli ömrüm boyunca. Yok ya. Yani ben ömrümü buna vakfedeceğim o zaman. Üstelik benim ömrümü buna vakfetmem de bir işe yaramayacak. Çünkü bu sefer ben güzellik dışında hiçbir şeyden anlamayan salak, sığ kadın olarak tanımlanacağım birçok erkek tarafından. Hani denecek ki ya bu kadınlar da hiçbir şeyden anlamıyor. Varsa yoksa kılık, kıyafet, saç, baş, cilt bakımı, kilo vermek. Bu denecek. Ne kadar acımasızca bir şey olduğunu farkında mısınız bilmiyorum. Yani bunu özellikle erkek birinin fark edebilmesini çok isterdim. Kadınların fark edebilmesini de isterdim ama kadınlar da bu arada fark etmiyorlar çoğu zaman. Bunu fark edebilen kadın da çok az. Ve o yüzden kendilerine ve hemcinslerine eziyet etmeye devam ediyorlar.
Ama bunu bir erkeğin fark etmesi çok daha zor. Çünkü asla öyle bir bakış açısıyla yargılandıkları bir dünyaya doğmadıkları için empati bile kuramıyorlar onunla hiçbir şekilde. Yani en basitinden bir kadının 2-3 tel teli çıktı diye sürekli bir acı içinde onları almak zorunda kalması. Çünkü bunun acısız bir yöntemi yok. Bunun acısız yöntemleri o kılları her zaman çok daha hızlı bir şekilde yine çıkaracak olan ve daha da kılları sertleştirecek olan çözümler. Yani bunun uzun süreli insanı rahatlatacak bir çözümü acısız versiyon olarak yok yani. Yani sürekli oramda kıl mı çıktı, buramda kıl mı çıktı? Aman birkaç tel kıl çıktı, onları hemen yok etmeliyim. İnsanlar bunu görmemeli falan gibi. Sürekli kendini incelediği, sürekli toplumun onu nasıl gördüğünün hesabını önce kendi kafasının içinden yapmalı ve buna kendini uydurmak zorunda olmalı falan gibi bir şeyi olduğu için kadınların. Yani bu çok acımasızca, şu açıdan acımasızca. Hem buna mahkum ediyorsun, sonra da bu mahkumiyet yüzünden kadının zihninde sürekli bunun olmasını yargılıyorsun ve dalga geçiyorsun. Ya bu şey gibi bir şey. Birinin ayağına bir pranga taktın, sonra koşamadığı için dalga geçiyorsun onunla. Koşamıyor ya. Koşmak bu kadar zor bir şey değil ya falan diyorsun. Koşan nasıl koşuyor diyorsun falan. Ama ayağına prangayı takmışsın yani. Ondan koşamıyor olabilir mi acaba? Şimdi şey diyenler de olacaktır. İlla ki. İşte erkeklerin de başına geliyor aynı şeyler. Erkekler de çok işte yargılanıyorlar. İşte yakışıklı erkekler beğeniliyor. Erkeklerden yakışıklı olması beğeniliyor. Uzun boylu olması beğeniliyor. Bekleniyor. Uzun boylu vesaire şöyle böyle falan. Zayıf, fit olmaları bekleniyor. Doğrudur bu arada, evet. İlla ki onlardan da belli şeyler bekleniyor ama örneğin bir erkeğin bacağında kıl çıktı diye fellik fellik o kılları saklamaya çalıştığını göremezsiniz. En fazla şu olabilir. Bireysel olarak bir erkek de vücudunda kıldan hoşlanmayabilir. Bireysel olarak yani ben hakikaten kıllıysam o kıllarımın görünmesinden hoşlanmıyorum diyebilecek bir sürü erkek vardır. Ben buna katılıyorum ve öyle arkadaşlarım var. Ama şunu farkında değilsiniz. Erkekler için bu bir opsiyon. Kadınlar için bu bir mecburiyet haline getirilmiş durumda. Yani bir erkeğin kıllı olmaya da olmama tercihi o erkeğin kendini nasıl rahat hissettiğine bağlı ve şahsi bir kararıdır. Ve kıllı da olsa bir erkek şort giyip, işte kolsuz bir tişört giyip sokakta rahatça yürüyebilir. Yani ve kimse o erkeği yani o erkek kıllarıyla çıktı diye odak noktası olmaz çevresindeki insanların. Böyle sürekli gözleriyle böyle bakılıp yargılanıp hatta yüzüne söylenip ya kardeşim ayıptır ya. Git şu kılları al ya. Bu ne? İğrenç, pislik. Temiz değil, hijyenik değil her şeyden önce falan dendiğini hiç duydunuz mu? Hayır. Kişi kendini rahat hissetmiyorsa almakta ya da almamakta elbette özgürdür. Bu onun kendi kararıdır ama toplum o erkeği bir kadını soktuğu kadar yerin dibine sokmaz bu durumundan ötürü. En fazla şey diyebilirler. Ay ne akıllı adammış. Bak bu denir. Denmez demiyorum. Çok kıllı bir adam gördüğünüzde ay bu da ne kıllı adammış diye içinizden geçirebilirsiniz. Ama onun fotoğraflarını çekip internete koyup onu linçlemezsiniz mesela. Yani söz konusu bir kadının kıllılığı olunca bu yapılıyor. Yapıldığına şahit oldum. Yani bir kadın kıllarını almadan bir etek giyip dışarı çıkarsa
kılları gözle görünür haldeyse. Ben bunun dışarıdan fotoğrafını çekilip internete konulup linç edilmeye çalışıldığını gördüm bizzat. O yüzden bir laf vardı. Kime aitti hatırlamıyorum. Nereden gördüm onu da hatırlamıyorum ama. Yani bir kadının kendi vücudundan rahatsız olmamasını başardığında ne kadar çok sektörün kepenk indireceğini düşünsenize. Ne kadar çok sektörün kadının özgüvensizliğine bağlı olduğunu bir düşünsenize. Ne kadar çok sektörün bizim mutsuzluğumuzdan, komplekslerimizden, kendimizi sevemeyişimizden, kendi bedenimizden utanışımızdan ekmek yediğini bir düşünün. Ve ondan sonra hala daha kendinizi bu şekilde cezalandırmak istiyorsanız siz bilirsiniz. Yani bedenini sevmek çok kolay bir şey değildir. Ben mesela body positivizm ilk araştırmaya ve okumaya başladığımda bu bana çok zor bir konsept gibi gelmişti. Bedenini sevmek. Hani önce söylüyorsun evet ben bedenimi seviyorum, seveceğim falan ama sevemiyorsun. Nasıl sevesin ki? Toplum sürekli seni o sevemediğin yerlerin üzerinden yıpratıyor, yoruyor, ezmeye çalışıyor. Sevmek zor yani. Sonra body nötralizm hareketini keşfettim. Ve bunun bana daha çok uyduğunu fark ettim ve asıl çözümün bu olduğunu fark ettim. Bedenimizi sevmek zorunda değiliz. Ama bedenimizi olduğu gibi kabul edebilmek birçok şeyi, birçok yükü sırtımızdan öyle bir alıyor ki. Yani sevmeyebilirim evet. Ama ben böyleyim. Ve benim böyle oluşumu kabul etmem gerekiyor ve insanların da kabul etmesi gerekiyor. Ben başka bir şey olmaya uğraşmak zorunda değilim. Ben güzel olmak zorunda değilim mesela. Bunu fark etmek çok zor bir şey. Ben bunu çok zor fark ettim ama fark ettikten sonra kendime bakışım, kendi öz değerime olan bakışım, öz saygım, özgüvenim o kadar değişti ki. Yani toplum sürekli güzel olmak zorundasın, genç olmak zorundasın, fit olmak zorundasın diye beynimizi yiyip duruyor. Örtük bir şekilde bu arada. Her zaman açıkça değil. Çoğu zaman örtük bir şekilde en basitinden kendi kıyafet bedenimizi bile bilemeyeceğimiz bir sistem yaratarak mesela. Sürekli bizi buna güdüyor. Ama bir gün şunu fark edebildiğimde ve kabul edebildiğimde ben güzel olmayabilirim ya. Ben güzel değilim. Güzel olmak zorunda da değilim. Ben model olmayacağım. Bu arada model de olabilirim. Çirkin model de olabilir. Ama yani benden güzellik beklenen bir meslek mi yapacağım ben? Hayır. Güzellik yarışmasına mı katılacağım? Hayır. Tamam. Ben de güzel olmak zorunda değilim. Benim başka beni ben yapan ve beni kıymetli yapan başka bir sürü özelliğim var. Güzellik bunlardan biri olmayabilir. Güzel olmak zorunda olduğumu kim söyledi? Toplum söyledi. Tabi bu arada. Toplum söylüyor. Ama değilim yani. Ben güzel olmadığımı, yani toplumun güzellik standartlarına uygun biri olmadığımı ve olmak zorunda da olmadığımı fark ettikten sonra kendimi çok daha güzel bulmaya başladım. İlginçtir. Ve çok daha özgün birine dönüştüm. Çok daha kendi tarzı olan birine dönüştüm. İşte kozmetik seçimlerim, moda tercihlerim, aksesuar tercihlerim çok daha özgünleşti. Özgün biri olmanın, unik biri olmanın
keyfine ve iyi hissettirişine çok daha fazla eriştim. Yani kesinlikle sokağa çıktığımda bu ne ya, bu ne çirkin kadın diyebilecek bir sürü insan olduğunu bileceğim şeyler giyiyorum. Hiç vücuduma uygun olmadığı düşünülen şeyler giyebiliyorum. İşte ben kilolu biriyim. Zaten benim vücudumun tipimi görüyorsunuz videolarda. Kilolu biriyim. Ama mesela kilolu bir olmama rağmen memelerim hiç yok neredeyse. İşte basenlerim çok büyük. Bacaklarım, baldırlarım, ayak bileklerim çok büyük. Kollarım kalın. Ama memem hiç yok. Bir de orantılı bir bedenim de yok yani. Biraz da orantı işidir. İşte şişman ama güzel dediğiniz kadınları düşünün. Onlar %90 orantılı şişmanlardır. Bende o da yok. Ben öyle de değilim. Yani ben moda sektörünün, toplumun güzellik standartlarının bana uygun gördüğü şeyleri giyecek olsam sadece ve o şekilde davranacak olsam, öyle küçük bir kutuya sıkıştırıyor ki beni. Benim mütemadiyen aynı kıyafetleri giymem lazım. Ve öyle yapmaya çalıştığım bir dönem de oldu. Yani bunları fark edene kadar da öyle yaşadım ben aslında. İşte eskiden bu kurallar çok daha fazlaydı ve çok daha katıydı. Şimdi yavaş yavaş yo ne alakası var dedikleri için kadınlar ve öyle olmayan kıyafetleri de giydikleri için öyle olmayan kıyafetler de üretiliyor ama mesela ben ergenken şöyleydi. Benim ergenliğim neye tekabül ediyor? 15 yıl öncesi falan. İşte 2000 onlardan hemen önce. Yani 2000'ler decade'inin son yıllarına falan tekabül ediyor. 2007 ve sonrası diyeyim. 2007, 2011, 12 falan gibi. Neydi mesela? Şişmansanız eline çizgili giymeyi tercih etmeyin. Daha genç görünürsünüz. Şişmansanız koyu renkler tercih edin. Daha zayıf gösterir. Şişmansanız büyük desenli kıyafetler giymemelisiniz. Daha şişman gösterir. Falan filan. Bir de bunun versiyonu vardır. İşte vücudunuz kum saati şeklindeyse şunları giyebilirsiniz, bunları giymeyin. Vücudunuz armut şeklindeyse bunları giyin, bunları giymeyin. Elma şeklindeyse bunları giyin, bunları giymeyin falan filan. Yani bugün yo diyen bir kesim türeyebildi ya. Ben de onlardan biriyim. Çok keyifleniyorum ya. Çok keyifleniyorum. Benim göğüslerim küçük, evet. Ve göğüslerimin daha da yani küçük olduğunu daha da belli edecek ya da işte benim kalçamın ya da belden aşağımın daha kilolu olduğunu daha çok vurgulayacak şeyler de giyiyorum. Ve asla umurumda değil. Evet, daha çok kilolu görünüyor, doğru. Göğüslerim daha küçük görünüyor, doğru, haklısınız. Yani falan diyorum ben. Bana bu şekilde bir eleştiri geldiğinde diyorum. Ve bunu ilk yapmaya başladığımda tek tük eleştiriler geldiği oluyordu. Akrabalardan bilmem neden falan filan. O zamanlar bu kadar tamamen içselleştirmiş de değildim. Biraz daha yapıyordum ama hala daha ben de nasıl görünüyorum? Beni şu an böyle mi gösteriyor? İçimde içimde bir ses, kısık bir ses yine bunu söylüyordu. Sonra ben bunu hakikaten tamamen bu yükümden arındıktan sonra, bu yükümü sırtımdan attıktan sonra, artık bunu gerçekten hiçbir şekilde dert etmemeye başladıktan sonra, giydiğim şeyi sadece kendim yakıştırmış olmam kendime ya da kendimi iyi hissettiğim bir şey giymiş olmam, o şeyi insanlar bana yakıştırmasalar bile, benim duruşuma, kendime olan bakışıma, özgüvenime öyle bir yansıyor ki normalde yakıştırmayacak insanlar da benim üzerimdeyken o şeyi çirkin görmüyorlar. Çünkü ben kendimi çirkin görmediğimi o kadar belli ediyorum ki her halimden, ses tonumdan, duruşumdan, mimiklerimden. Ben öyle bir çıkıyorum ki evden o gün. Ben bugün kendimi çok beğendim
vibe'ıyla çıkıyorum. O aurayla çıkıyorum. Ve ben o aurayla çıktığımda genellikle övgü alıyorum, iltifat alıyorum insanlardan. Ya bugün ne kadar güzelsin, bugün ne kadar değişik giyinmişsin. Ama başka biri giyse, benim kadar içinde iyi hissetmeyen başka biri giyse o kıyafeti, onu linç edecekler. Kardeşim, herkes de her şeyi giymesin ya falan diyecekler ona. Çünkü hala da o kişinin, benimle aynı şeyi giymiş olan o kişinin içinde acaba ben şu an nasıl görünüyorum? Acaba insanlar şu an beni işte popomu çok mu büyük görüyorlar? Şuram fırtladı mı? Buram bilmem ne mi diye içinden geçirmesinin postürüne, mimiklerine, jestlerine, duruşuna bir yansıması var. Ve onun kokusunu alıyor insanlar ve daha çok üstlerine gidiyorlar o insanların bence. Taşıyan giysin falan. Taşımak ne biliyor musunuz? Taşımak fiziksel olarak belli ölçülere sahip olmak demek değil. Taşımak, o giydiği şeyin içinde kendini iyi hissetmek ve kimsenin ne diyeceğini gerçekten umursamıyor olmak demek. Taşımak bu demek. Ben mesela giydiğim şeylere iyi yorum aldığımda şey diye bana şey dendiği oluyor. Ama sen taşıyorsun. Değil mi? Ben de kiloluyum bak. Hani ben de kiloluyum. Giyiyorum. İşte genellikle kilolu kişiler oluyor bu. Hatta benden yani genel anlamda kilolu ama benden daha az kilolu insanlar olabiliyor diyelim ki. Bana diyorlar ki ya Fela helal olsun sen cesaret edip giyiyorsun ben giyemem. Bu arada bu iltifat gibi görünen ama gerçek bir iltifat olmayabilecek bir şey çoğu zaman. Hani aslında bir iğneleme de içerebilecek olan bir cümle bu ama ben diyorum ki ay yo bak giydim. Giyemem diye bir şey yok. Giydim. Bak gördün mü 2 tane bacak deliği var ya o kıyafetin. Bir bacağımı, sağ bacağımı onun sağ deliğinden, sol bacağımı onun sol deliğinden geçirdim. Ve onu belinden çekerek üzerime geçirdim. Fermuarını kapattım. Giymenin tanımı bu. Giydim. Bitti yani. Giyemem diye bir şey yok. Ya da bak sağ kol deliğinden sağ kolumu geçirdim. Sol kol deliğinden sol kolumu geçirdim. Kafa deliğinden kafamı geçirdim. Ve üstüme oturttum. Giymek bu kadar kolay bir şey. Yani ama diyor işte mesela böyle diyenler hakikaten geçiyorum. İğneleme mantığıyla söylemeyenler de var bunu. Ya ben de üzerinde senin gibi dursun isterdim diyor mesela. Ben diyorum ki durabilir. Çünkü benim vücudum iyi bir vücut değil ki. Yani iyi vücut değilden kastım. Benim vücudum da bu kıyafet için en iyi görünecek vücut olarak esüm edilmiyor toplum tarafından. Ama ben onu giyince kendimi iyi hissettiğimi o kadar belli ediyorum ki iyi görünüyor. Ben iyi hissettiğim için iyi görünüyor. Toplumun onu benim üzerime yakıştırıp yakıştırmaması umurumda olmadığı için iyi görünüyor. Bir kıyafetin birine yakışmasının en büyük etkeni budur bence. En büyük yordayıcısı budur. Sen onu giydiğinde toplumu seni yargılayacağından korkuyor musun, korkmuyor musun? Korkmuyorsan ve içinde gerçekten iyi hissetmişsen, kendini beğenmişsen o şey sana yakışıyor. Bunlar kolay şeyler değil ama gerçekten her bir hemcinsim için bu aydınlanmayı yaşayabilmeyi diliyorum. Yani güzel olmak zorunda olmadığını, bazı kıyafetleri giymek için belli bedenlerde olmak zorunda olmadığını, belli kıyafetleri giymenin hak edilecek bir şey olmadığını, çünkü ben de aynı şeyi düşünüyordum. Mesela ben çok uzun bir süre, çok yeni ya, benim bu kadar rahatlayışım çok yeni. Mesela pandemiden hemen önce kendimi derken fark ettim. Hani ağzından çıkanı kulağın duyması kısmına geleceğim yine. Çok özendiğimi söylemiştim. Bir sohbet esnasında eşime hani
spor taytlarına, böyle renkli, desenli, enteresan spor taytlarına çok özendiğimi, aslında benim de o tip spor taytları giymek istediğimi ama bunu giymeyi hak etmediğimi söyledim. Ve ağzımdan hak etmek kelimesi çıkar çıkmaz ağzımdan çıkanı kulağım duydu. Ve dedim ki bir dakika ya, ben ne yapıyorum? Bir kıyafeti giymek hak edilecek bir şey değildir. Ben demek ki içten içe böyle düşünüyormuşum dedim ya. Ve sonra dedim ki ne münasebet. Ne münasebet. Ben niye yani niye hak etmiyor olayım ya? Bu bir tane giyim eşyası. Elastik kumaştan dikilmiş bir tane kıyafet bu. Ne demek hak etmemek? Sonra hızlıca kendime gidip bir tayt aldım tabii ki. Tabii ki kendime gidip bir tayt aldım. Ve o günden sonra çok fazla tayt giydim. Çok rahat tayt giydim. Yani ilk başlarda da şey vardı mesela. Tayt giyiyorsun ama popon büyük bilmem ne falan filan. Üzerine bol ve uzun bir şeyler giymelisin. Tunik gibi şeyler giymelisin. Kapatmalısın. Böyle giydiğim de bayağı oldu. Mesela dışarı yürüyüşe falan çıkıyorum. Üzerine uzun bir şeyler giyiyorum falan. Sonra yine bir özenme şeyi olarak, bir özenme biçimi olarak aslında tight ve tight'ların üzerindeki spor sütyenleri, böyle takımları olur. Takım halinde onların benim hoşuma gittiğini fark ettim. Sonra dedim ki ben bunu da giyebilirim. Niye giymeyeyim ki? Kim demiş giyemeyeceğimi ya? Kim demiş? Ondan sonra spor sütyeniyle beraber giymeye başladım. Üzerine de tunik munik, ay popomu örtsün, göbeğimi örtsün falan, öyle bir şey yapmadım. Ondan sonra büstiyer ve tight giyebilmeye başladım. Ve kendimi beğendim ha. Çünkü kafanızda o kadar felaketleştiriyorsunuz ki. Ay böyle görünecek, böyle görünecek. Giydim ve dedim ki yo, mis gibi oldu. Ya bu gözü bütün hemcinslerime diliyorum. Gerçekten çok içten bir şekilde. Olmadığınız biri gibi görünmek zorunda değilsiniz. Kilolarınızı sürekli örtmeye, göstermemeye, saklamaya çalışmak, olmadığınız biri gibi görünmeye çalışma çabasının bir parçası. Bana mesela bir kere bir akrabam şey demişti. Bir kıyafet giyiyorum. O da benim kıyafetlerimi falan çok eleştirirdi o zamanlar. Benim daha genç olduğum dönem. Liseli falan olmalıyım ya da üniversitenin ilk yılları falan. Ben böyle bir elbise giymişim. Elbisenin yani böyle etekleri bol, yani etekleri kabarık gibi duruyor. Ve beli belinde kemer gibi bir şey var. Belden oturmuş, alt tarafı açılıyor. Öyle bir modeli var. Dedi ki bana ya bu elbise senin poponu çok daha büyük göstermiş. Pardon, çok daha değil. Bu elbise senin poponu büyük göstermiş. Yani senin böyle elbiseler giymemen lazım. Senin popon büyük. Yani böyle giyince popon çok büyük görünüyor. Ben de dedim ki popomun büyük görünmesinin sebebi elbise değil. Popomun kendisi. Benim popom büyük görünüyor. Çünkü benim popom büyük. Popom büyük. Ne yapayım? Benim popom büyük ya. Yine de benim popomdur ya. Bu benim popom yani. Küçük olmak zorunda değil ki benim popom. Benim popom da büyük bir popo. Ben niye ondan utanıp sürekli daha küçükmüş gibi görünmeye zorlayayım ki? Büyükse büyüktür. Yapacak bir şey yok. Yani göğüslerim küçük. Evet. Ben mesela ergenken inanılmaz push-up sütyenler giymeye uğraşırdım. Ki daha büyük görünsün diye. Hatta böyle çok iki sütyen üst üste giydiğim zamanları hatırlıyorum. Niye? Büyük görünsün. Çok küçük çünkü. Şu anda modundayım.
Bu kıyafet memelerimi daha küçük gösteriyor. Memelerim küçük. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayalım? Küçükse küçüktür yani, ne yapabilirim ki? Küçük. Benimkiler de küçük. Yapacak hiçbir şey yok. Daha doğrusu yapmak zorunda olduğum bir şey yok. Yapacak şey var. Yani buna taksam ben estetik yaptırabilirim, silikon taktırabilirim, liposuction yaptırırım, yağlarımı aldırırım falan filan, mide ameliyatı, bir şeyler. Neden? Neden ya? Yani bu arada sağlıklılık argümanına burada hiç girmek istemiyorum. O başka bir videonun konusu. Bir gün ona da girerim. Sağlıklılık argümanıyla yapılan fat shaming'e daha sonra başka bir videomda uzun uzun girerim. Şimdi hiç girmeye gerek yok ama bedenlerimizi, kendimizi, beyinlerimizi, kişiliklerimizi olduğu gibi kabul edip olduğumuz şeyin en iyi versiyonunu yapabilmeye çalışmak en büyük hedeflerimden biri hayatta. Olduğumdan başka birine dönüşmek değil, olduğumun iyisi olabilmek. İyi yanlarımı daha iyi bir hale getirmek. İyi yanlarımı daha çok kullanabilmek. Ve daha özgün biri olmak her şeyden önce. Yani toplumun hepimizden beklediği bir kalıba kendimi sığdırmaya çalışmak yerine zevkimi, görünüşümü, moda tercihlerimi, makyaj tercihlerimi, işte beden şeklimi sürekli dayatılan bir güzellik kalıbına sokmaya çalışmak yerine olduğum şeyin ne olduğunu iyi algılayıp sevdiğim yeni şeyler yaratmak kendimde ve sevdiğim şeyleri de daha fazla sevmeye başlayabilmek için oralarımı daha fazla ne denir? Yani sevdiğim yönlerimi daha da sevilebilir bir hale getirmek benim hayattaki yeni prensiplerimden biri. Yeni dediğim birkaç yıllık, 6 yıllık falan belki. 5-6 yıllık yeni bir prensip. Herkese de diliyorum. Bedeninizi kabul ettiğiniz, olduğunuzdan başka bir şey olmaya mecbur hissetmediğiniz bir bakış açısı dilerim hepinize. Görüşmek üzere.